Merhabalar. Geçen hafta oyun parklarının isimlerinden bahsetmiştik. Bu hafta kentlerin, meydanların, caddelerin, sokakların, hatta kavşakların isimlerinden girip kentlerin yaşanabilirliğine kadar bir kent turuna çıkıyoruz. Buyurun. Merhabalar, Kültürhane Kent Rasathanesi'ne hoş geldiniz. Ben Ulaş Bayraktar, Vizör'de yine Yahya Kuruş'la birlikte bu haftaki kentler turuna başlıyoruz. Ne mutlu ki Şubat ayına yakışan yağmurlu bir havada yine Kültürhane'nin terasından sesleniyoruz size. Aslında niyetimiz hemen arka sokağımızdaki yeni açılan, trafiğe açılan katlı kavşaktan yayın yapmaktı. Ama hava böyle olunca terasımıza geri döndük. Birkaç aydır inşaatı süren katlı kavşak trafiğe açıldı geçen hafta. Fakat tartışmalar bitmedi. Çünkü ismi kent gündeminin kalbine oturdu. Büyükşehir Belediyesi katlı kavşağa sevgi ismini vermek istedi. Fakat Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Cumhur İttifakı oy birliğiyle bu teklifi reddettiler. Dolayısıyla nur topu gibi ama atsız bir katlı kavşağımız oldu. Şimdi tabii bunu çok uzun uzun konuşabiliriz. Bir katlı kavşağa sevgi ismini vermenin sebeplerini, hani Sevgililer Günü'ne yakın olması mı, yoksa o radikal sevginin bir uzantısı mı? Onlara dair çok spekülasyon yapabiliriz. Ama aslında içinde bir lapsus da var. Yani sevgi kavşağı değil, kavşak sevgisine işaret eden bir itiraf da olabilir gibi geliyor bana. Çünkü belediyelerimizin bu kavşak aşkının, bu katlı kavşak, bu yol aşkının sonu gelmiyor. Bu kavşak inşaatına başladığı zaman hemen yakınımızdaki alışveriş merkezinin ismiyle anılmıştı. Dolayısıyla bir alışveriş merkezi isminden bir böyle sevgi kelebeğine giden süreçte sonu nereye varacak bilmiyoruz. Oysa biz sabırsızlıkla bekliyorduk. Çünkü hemen bu sevgi denilmeye çalışılan kavşaktan bir 500 metre gidince eski dönemde yapılmış başka bir battı çıktı vardı. Onun ismi de Demokrasi'ydi. Demokrasi battı çıktısı aslında bana çok ilginç gelmişti. Yani ya bir kavşağa Demokrasi ismi niye verilsin diye. Sonra Demokrasi battı çıktısı denince böyle bir isim tamlamasının kulağa çok hoş geldiği, yani çok yakıştığı bu ülkeye. Hani battık çıkacağız inşallah diye, demokrasi bağlamında. Ama sevgili bu nasip olmadı. Buradan aslında bu isimlere gelmek istiyorum biraz, bu kentlerin isimlerine. Bu konuda aslında bayağı bir başlık biriktirmiştim. Ayrı bir program yapmayı düşünüyordum. Ama şimdi vesile oldu, başlayalım dedik. İspanya'da Valladolid kenti yakınlarındaki Arroyo de la Encomienda beldesinde bir sokak var. Sokak bir vidam eksik sokağı. Şimdi çok güzel aslında bir vidam eksik, ama işi daha da ilginç yapan bu sokak IKEA'ya çıkan yolun ismi. Yani IKEA'dan herhangi bir ürün aldıysanız oradaki eksik çıkan vidanın ne kadar büyük hayal kırıklığı yarattığını hatırlarsınız. Bunun altına baktığımızda IKEA oradan bir arsa almış, büyük bir arsa ve yol yapmış ve bunu bir halkla ilişkiler çalışması olarak o sokağın ismini halkın koymasını istemiş ve açılan yarışmada da gerçekten daha ironik, daha yakışan bir isim olamaz herhalde. Şu anda oradaki sokağın ismi bir vidam eksik sokağı. Bu şu açıdan önemli aslında. Yani böyle bir yere isim verirken o yerin çevresiyle, tarihiyle, oranın anlamıyla, kentlilerin tahayyülündeki yeriyle ilişkili olması lazım. Böyle uzaydan inen işte sevgi, demokrasi gibi kavramlar yerine o kentin belleğini, o kentin sembollerini öne çıkaran isimler çok daha yakışıyor. Örneğin Nar Sanat Eğitim Kursu İstanbul'daki ilginç sokak isimlerini toplamış. Çok güzel isimler var. At Geçmez Sokak mesela, çok dar olduğunu varsaydığımız bir sokak. Veya Yaşmak Sıyıran Sokak, yani o kadar sıcak olduğunda oradan geçen kadınların yokuşta yaşmaklarını sıyırdıkları farz ediliyor. Sahaf Mezarlığı Sokak var orada, birazcık duygusal, birazcık hüzünlü de olsa.
Otello Kamil Sokak, süper değil mi? Orada Kamil adında bir opera tiyatro sanatçısının olduğunu sanıyoruz. Merkep Bağırtan Sokak, Çatıkkaş Sokağı, Ahım Şahım Sokağı gibi gerçekten de hem kulağa çok hoş gelen hem de o kentin oranın geçmişine dair, oranın eski değerlerine dair çok güzel fikirler veren sokak isimleri koymak varken şimdi işte sayı veriyoruz. 18. cadde, 34. cadde ya da böyle o siyasal partinin ideolojisini, iktidardaki ideolojiyi yansıtan isimler koymaya çalışıyoruz. Ve aslında o tam oturmuyor, insanların belleğine geçmiyor. Peki başka yerlerde bu nasıl yapılıyor dediğimizde Paris'te de bu aralar çok gündemde bu isimler. Çünkü son zamanlarda işte Johnny Hallyday Sokağı ismi verildi. Yakınlarda geçen sene kaybedilen ünlü Fransız rock sanatçısı adına. Keza David Bowie Sokağı verilmesi planlanıyor. Ve Paris'te bu sokak isimlerinin verilmesinin nasıl yürüdüğüne dair bir açıklama yapmış. Şöyle oluyor, bir takım teklifler toplanıyor, isim verilmesi düşünülen sokağa dair. Bu belediyede kurulmuş, sadece bu iş için kurulmuş bir komisyonun gündemine geliyor. Bu komisyon işte sokakların, meydanların, parkların ya da böyle kamusal malların verilecek isimleri tartışan bir komisyon. Bu komisyon farklı ilgililerle konuşuyor, isim verilmesi düşünülen aileyle konuşuyor, oranın yerel yetkilileriyle konuşuyor ve uygun gördüğü ismi başkana sunuyor. Başkan da bunu onaylarsa meclisin kararıyla o isim veriliyor. Biliyorsunuz Paris'in daha başka mevzularda da daha başka başlıklarda da ele aldığımız gibi Anne Hidalgo belediye başkanı özellikle toplumsal cinsiyet konularına büyük hassasiyet gösteriyor ve bu sokak isimlerine de yansımış durumda. 2014'ten beri kadınların ismini taşıyan sokaklar %100 oranında artmış. Şu anda Paris'teki sokakların %12'si kentin kadın eski sakinlerinin ismiyle anılıyor. Birçok isim var. Bu 2014'ten beri artan sayı, haritada da görüyorsunuz ne kadar çok yerde kadın isimleri verilmiş durumda. Tabii kadınların kentle ilişkisi sadece isimlerden ibaret değil. Özellikle bu Covid zamanında çok konuştuk. Artan bisiklet kullanımı, bisikletçilerin bisikletlere yönelik yollar, imkanlar, teşvikler çok konuşuldu. Ama bunun bir de toplumsal cinsiyet boyutunu dikkat çekiyor. Street Blog'da 12 Şubat'ta yayınlanan Kea Wilson isimli bir gazetecinin haberinde kış bisikletçiliği konferansı da o gündeme getirilen birkaç soruna dikkat çekiyor bu yazıda. Bu konferansta uzmanlar şehir planlamanın cinsiyet nötr olmadığını ve bazı kararların farklı cinsiyetler için farklı anlamlar taşıdığını öne sürüyorlar. Yani bu da şu demek, sadece bir altyapıyı farklı cinsiyetlerin ihtiyaçlarını gözetmeksizin kurgulamak aslında sonuçta bir eşitsizliğe, bir adaletsizliğe sebep oluyor. Bu bisiklet açısından da önemli deniliyor makalede. Çünkü kadınların bisiklete binerken hissettikleri güvensizlik, maruz kaldıkları tehditler, saldırılar onlara yönelik bisiklet planlamasının başka boyutları da göz önüne alması gerektiğini savunuyor. Yani bu şu demek, örneğin çok tenha yerlerden, çok karanlık yerlerden geçen bisiklet yollarının erkekler için belki bir sorun yaratmadığını ama kadınlar için büyük bir sorun olduğunu, dolayısıyla bir bisiklet yolu planlarken orada yalnız başına binecek bisikletçilerin, kadın bisikletçilerinin de ihtiyaçlarının, endişelerinin ve taleplerinin dikkate alınmasını savunuyor uzmanlar. Buna bir örnek de var. Çok ilginç. Hep böyle Hollanda'ya referans veriyoruz. İşte bisikletin ne kadar çok kullanıldığına dair. Yine Hollanda'dan, ama bu şunu gösteriyor. Demek ki orası da bir gül bahçesi değil. Çünkü Hollanda'da da bisiklete yalnız başına binen kadınların bazı endişeler yaşadığını, hatta saldırıya, tacize maruz kaldıklarını öğreniyoruz. Buna yönelik olarak bir böyle, bunu daha tabii ki bir çözüm olarak değil ama biraz görünür kılmak için bir sivil toplum örgütü bir uygulamaya başlamış. Ve bu uygulama bisiklet sürerken size telefonla eşlik ediyor. Yani siz tek başınıza bisiklete kullanırken bu numarayı arıyorsunuz, hoparlörden tabii ki ya da kulaklıktan. Ve o sırada yol boyunca o endişe duyduğunuz, tedirgin hissettiğiniz yer boyunca size telefondan canlı olarak hem
size eşlik ediyorlar hem de bu sırada bir takım mülakatla bir takım geri dönüşler alıyorlar. Gerçekten de hani bu bizim erkeklerin çok fark ettiği bir şey değil ama dikkat edin, yalnız yürüyen, özellikle belli bir saatten sonra yalnız yürüyen kadınlar telefonla görüşmeye, telefonla görüşüyormuş gibi yapmaya dikkat ederler ki bunun yani onlara yönelik saldırıları biraz olsun caydırmak için. Bu sadece kadınlarla ilgili de değil, diğer dezavantajlı grupların, yaşlıların, çocukların ve özellikle engellilerin bisikletle olan ilişkisi bakımından da bisiklet yolu planlamasının tekrar gözden geçirilmesi gerektiği söyleniyor. Yani bisiklet yolunun mesela o elle kullanılan bisikletlerde, daha geniş bisikletlerde veya 3 tekerlekli bisikletler için de onların teknik gerekliliklerinde göz önünde bulundurulması önemli. Buradan bir erişilebilirliğe geçelim istiyorum. Yani bisiklet, yaya, böyle alternatif ulaşım politikalarını çok konuşuyoruz. Buna yönelik bir aplikasyon, bir internet sitesine rastladım. GeoPifi isimli Alman bir şirket. Sizin olduğunuz noktada bisikletle, yaya, toplu taşıma ve arabayla nerelere gidebileceğinizi dair bir hesaplama yapıyor. Koyuyorum mesela Kültürhane'den gördüğünüz gibi 40 dakikada Mersin'in büyük bir kesimine gidebiliyorsunuz. Keza Mekanda Adalet Derneği'nden yola çıkarsanız bisikletle veya yaya gidebileceğiniz o alanı görüyorsunuz burada. Dolayısıyla hani bu tabii ki trafiği, şunu bunu hesaba katmıyordur muhtemelen ama sandığımız kadar zor bir şey değil. Bisikletle veya yaya şehir içinde yol alabilmek. Tabii bu kadar gözüktüğü kadar kolay olmayabilir. Örneğin Mecidiyeköy'den yaya geçmek, karşıdan karşıya geçmek bile ne kadar zordur, bisikletle ne kadar zordur. Ama Büyükşehir Belediyesi çalışmaya başladı. Onun bilgisini verdi, onun röportajını yayınladı ve o bir kaosla anılan Mecidiyeköy Meydanı'nda şimdi 2000 metrekare oturma alanlarıyla, ağaçlıklarıyla, bir sanat galerisiyle bir yer oluşacak. Yani aslında trafik devam edecek üstten yandan ama ortada İstanbulluların çok iyi bildiği adanın birazcık daha kullanışlı, birazcık daha huzurlu bir mekan olması düşünülüyor. Buna tabii hani elbette şu andaki halinden iyidir ama yine araç öncelikli bir yaklaşımın izlerini görüyoruz orada. Yani araçlar devam edecek. Kalan o boş alanda eskiden işte otobüs durağıydı yanılmıyorsam orası. Oranın birazcık daha yaya dostu bir hale getirilmesi düşünüyor. Ama bunun artık radikal örnekleri var. 2017'de açılmış 1 kilometrelik bir yürüyüş bandının görselini paylaşıyorum sizle. Seul'den ve bu Seul'de eskiden otoban olan bir alan tamamen trafiğe kapatılarak yayalara ve işte oturma alanlarına dönüştürülerek 1 kilometrelik bir parkura dönmüş. 24 binden fazla ağacın, çalının çiçeği olduğu bir alan. Dolayısıyla bir meydanı tasarlamaktan umarız bir gün gelir bütün bir kent ve insan ilişkisini kökten yeniden düşünmeye başlayacağımız günlere geliriz. Yani daha yaşanabilir kentlere kavuşuruz. Bununla ilgili olarak Avustralya Kent Rasathanesi diyelim, Avustralya Kent Gözlemevi'nin yakınlarda yayınladığı bir rapordan bahsetmek istiyorum size. 21 Avustralya kenti üzerine bir yaşanabilir endeksi yayınlamışlar. 6 farklı değişken üzerinden kentlere bir karne veriyor, bir rapor veriyor. Ne kadar yürünebilir olduğu, sosyal altyapının ne kadar gelişmiş olduğu, bu sosyal altyapıdan kasıt işte kültür mekanları, sağlık kuruluşları, eğitim kurumları gibi kurumların varlığına bakan bir yaklaşım. Toplu taşımaya ulaşım, böylece insanların araba kullanmaktan daha geri durduğu ve bir takım istihdam olanaklarına daha rahat erişebildiği bir yerleşim yeri. Gıdaya erişim, yani günlük taze gıdayı alabileceğiniz pazarlar, marketler var mı ona bakılıyor. Tersi olarak alkollü mekanlara yakınlık mesela kötü nitelendiriliyor. Çünkü orada bir takım sorunlar olabileceğini, bir takım rahatsızlıklar verilebileceğini, dolayısıyla alkollü mekanların yokluğu orayı yaşanabilir kılmıyormuş Avustralya'da. Kamusal yeşil alanlar, ne kadar yeşil alan bolsa o kadar yaşanabilir sayılıyor. Yerel istihdam imkanları, yani hemen yakın çevrenizde çalışabileceğiniz imkanlar var mı? Ve en son olarak da konut, yaşanabilir modern konutların varlığı da. Türkiye'de bu kadar kapsamlı bir yaşanabilirlik endeksi yok.
Fakat Reid'in adlı bir gayrimenkul sektörü bilgi servisi yıllık olarak yaşanabilir ilçe ve mahallelerin listesini yapıyor. Bu listeye göre Beşiktaş Türkiye'nin en yaşanabilir ilçesi. İkinci sırada Sarıyer var. Üçüncü sırada yakın zamana kadar Kadıköy vardı. 2019'da Beyoğlu Kadıköy'ü geçmiş. Dolayısıyla ilk 3 sıra Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu. Sonra Kadıköy geliyor. İşte Türkiye'nin en yaşanabilir kentlerinin ilk dördünün hepsinin İstanbul'da olması ilginç tabii. Daha başka kentlerde de yaşanabilir olmayı umut ediyoruz. Fakat Kadıköy'ün 3. sıradan 4. sıraya düşmesi, o kentin biraz daha az yaşanabilir hale dönüşmesinin bir başka boyutunu da bugünlerde görüyoruz. Duymuşsunuzdur, Kadıköy Belediyesi'nin 2300 işçisi 16 Şubat itibarıyla greve çıktı. Çünkü toplu iş sözleşmesi başarısızlıkla sonuçlandı. Farklı tartışmalar var. Belediye başkanı 4972 liralık bir maaş aldıklarını iddia ediyor belediye işçilerinin. Fakat işçiler bunun anca asgari ücret düzeyinde geldiğini, çünkü seyyanen verilen zammın da buna katıldığını, diğer ikramiyelerin de katıldığını düşünüyor. Önemli bir tartışma. Öyle ki SODEMSEN, yani Sosyal Demokrat İşverenler Sendikası diğer bütün belediyelerde de toplu iş sözleşmelerini durdurmuş oldu. Kadıköy'de grev asıldı, görüyorsunuz ve çok yoğun bir tartışma var. Sosyal Demokrat belediyeciliğin hele hükümetin açıkladığı asgari ücretin üstünde maaş vaat eden bir yaklaşımın bir takım böyle tezahürleri yakından incelemeye değer gibi geliyor diyelim ve bu haftaki Rasathane'yi de bitirelim. Fredrik Ebert Stiftung Derneği'nin desteğiyle ve Mekanda Adalet Derneği ile işbirliği içinde düzenlediğimiz, hazırladığımız programın bir bölümünün daha sonuna geldik. Bundan sonrası artık Nesime Karateke'nin kurgusuna kalmış. Sizler de yorum, düşünce, eleştiri ve önerileriniz için aşağıda e-mailim, Instagram'ım ve Twitter adreslerim üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Kültürhane'nin bu ve benzeri programlarını desteklemek için de yukarıda Patreon linkinden destek olabilir veya hemen aşağıda YouTube topluluğumuza katılarak desteğinizi sunabilirsiniz. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Hoşça kalın.